Merhaba, ben Muhterem Çaylı, gıda ve ilaç segment lideri olarak çalışıyorum. Merhaba, ben de Uskan Uskaner. Gıda ve ilaç segmentinde sistem mimari uzmanı olarak çalışmaktayım. Biz Muhterem'le beraber gıda segmentinde rol alıyoruz ve segmentin trendlerini takip ediyoruz. Bugün sizlere birazcık rutin hayatımızdan, günlük telaşlarımızdan bahsedeceğiz ve bunlara bulduğumuz çözümlerden bahsetmeye çalışacağız. Bugünkü etkinliğimizde özellikle gıda ve ilaç endüstrisiyle alakalı mevcut zorlukları, bu zorlukları nasıl dijital çözümlerle aştığımızdan bahsederken tabii büyük veri, yapay zeka ve blockchain gibi günümüz trendlerini de kullanan çözümleri ve en önemlisi bunları nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyor olacağız. Öncelikle sektörün karşı karşıya olduğu zorluklardan başlayacak olursak, gıda ve ilaç endüstrisinde şu başlıkları sayabiliriz. Sürekli değişen ve artan tüketici talepleri. Bildiğiniz gibi her paketli ürün aslında birçok yarı mamulün birleşmesinden oluşuyor. Bu noktada tüketiciye çok çeşitli ürün sunmak demek, her bir yarı mamulün takibini yapmak ve ürünlerin karıştırılması, ısıtılması gibi işlemleri yönetmek anlamına geliyor. Sonuç olarak her çeşit ürün üreticiye artan kompleksite olarak geri dönüyor. Bunun yanında artan yatırım ve işletme maliyetlerinden bahsetmek mümkün. Maliyetlerin her geçen gün artması, işletmeleri sürdürülebilirliklerini sağlamak için daha verimli olmaya itiyor. Bir yandan artan müşteri taleplerine cevap vermek için daha çok üretmelisiniz. Bir yandan da daha az tüketmeli ve özellikle zamanı çok verimli kullanmalısınız. Bunlara ilave olarak da yüksek çeşitlilik arasında her ürünün birim üretim maliyetini hesaplayabilmelisiniz. Bu da üreticilerin birçok verimlilik projesine ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Üçüncü madde olarak iklim değişikliğini saymalıyız. Maalesef her geçen gün şehirleşme artıyor. Endüstriyelleşmenin geçmişte çevreye bazı etkileri oldu ve bugün iklim değişikliğiyle karşı karşıyayız. Firmalar kendi gelecekleri ve özellikle de dünyanın geleceği için bu konuya çok önem veriyor. Hem karbon salınımlarını azaltacak çözümler noktasında hem de çevreye duyarlı fabrikalar noktasında girişimlerde bulunuyorlar. Bu noktada Schneider Electric'in 2025'te karbon nötr ve 2050'de özellikle net karbon sıfır hedefinin olduğunu da vurgulamak istiyorum. Bildiğiniz gibi rekabet hayatın hemen hemen her alanında artıyor ve özellikle dijitalleşme ile birlikte üreticiler tüketicilere farklı katma değer sunma eğilimindeler. Gıda ve ilaç konusunda en önemli trend ise uçtan uca izlenebilirlik. Bugün detaylarına gireceğimiz bu konu rekabette farklılaşmak ve regülasyonlara uyumlu aynı zamanda tüketici güvenini kazanma noktasında üreticiler için büyük öneme sahip. Tüm bu zorlukların üstesinden gelmek ise dijitalleşmeyle mümkün. Burada üretim, kalite, bakım gibi tüm operasyonların dijitalleşmesinden bahsediyor olacağız. Varmak istediğimiz noktayı özetleyecek olursak, aslında işletmelerin bir gerçek zamanlı veriye göre operasyon hızlarını geliştirebilecekleri, iki ekipmanlarının ayakta kalma sürelerini ve katma değerlerini artırarak birim zamanda daha çok ve daha kaliteli ürün üretebilecekleri, 3. Çevreye duyarlı, izlenebilir, iş gücü dinamiklerini de işin içine katabilecek sistemleri kullanabilmesini amaçlıyoruz. Evet, burada tek bir çözümden bahsetmiyoruz. Her ihtiyaç için farklı çözümler konuşmak gerekiyor. Ancak önemli olan tüm bu farklı çözümlerin de tek noktada buluşabilmesi ve esnek olması. Böylece bugünü kurtarırken aslında gelecek ihtiyaçlara da cevap verebilecek sistemlerin temelini atıyor oluyorsunuz. Şimdi önce Uskan'la birlikte kısa soru ve cevaplarıyla biraz daha detaya girecek. Sonra da gıda ve ilaç endüstrisi için özelleştirilmiş çözümlerden bahsediyor olacağız. Evet Uskan, az önce sektörle alakalı bazı zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmek için dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Bu konuda Schneider Electric çözümlerini düşündüğünde neler söylemek istersin? Operasyonların dijitalleşmesi noktasında bilgi teknolojileri ve otomasyon teknolojilerinin yani IT ve OT'nin birleşmesinden bahsediyoruz. Ve genellikle firmaların dijital dönüşüme ne kadar hazır oldukları ile ilgili çekincelerinin olduğunu görüyoruz. Bunun çok normal olduğunu biliyoruz. Çünkü daha düne kadar otomasyon ve bilgi teknolojileri departmanlarının kesişimi yoktu. Ve bir anda bu sistemleri entegre etmekten bahsetmeye başladık. Entegre edelim tamam ama bazı önemli konular da var. Örneğin siber güvenlik. Yapılması gereken konunun uzmanlarından danışmanlık ya da görüşler alarak doğru planlamayı yapmak. Öncelikle altyapının analiz edilmesi ve proje çıktılarının ölçülebilir ve ulaşılabilir şekilde ortaya konması gerekiyor. Proje çıktılarının ulaşılabilir ve ölçülebilir olması konusu gerçekten çok önemli. Ayrıca proje çıktıları belirlenirken bugünün ihtiyaçları kadar yakın gelecekteki ihtiyaçların da göz önünde bulundurulması gerekli.
İhtiyaçların yanlış ya da eksik tespit edilmesiyle başlanan projeler sonucu yaşanan olumsuzluklar firmalarımızda dijitalleşmeye yönelik güvensizliklerin oluşmasını sağlıyor. Bu kapsamda planlamaya doğru altyapı ve ihtiyaç analizi ile başlamak en önemli nokta diyebilirim. Öte yandan proje kapsamında istenilen çıktıların ve bunların gerçekleşmesi için süreler planlanırken gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler konulması gerekli. Dünyada gıda ve ilaç firmalarının dijitalleşme yolculuklarına bakacak olursak, özellikle uluslararası firmaların bu konuda ileride olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü onların kendi merkezi mühendislik ekibi oluyor ve dünyanın tüm noktalarındaki tesislerde aynı teknolojiye sahip olmasını amaçlıyor. Bunu yaparken en inovatif çözümleri uyguluyor ve üretim ile tüketimlerini gerçek zamanlı takip edebiliyorlar. Peki muhterem, Türkiye'deki birçok farklı gıda ve ilaç segmentindeki firmaları görmüş birisi olarak sizce bu çözümlerimiz firmalar açısından ulaşılabilir çözümler mi? Kısaca cevaplayacak olursam kesinlikle ulaşılabilir. Biraz detaya girmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim ki uzun süredir ülkemizde bu konuda bir girişim var ve bu girişim her geçen gün artarak devam ediyor. Firmaların dijital dönüşüme olan inançları bu çözümlerin erişilebilir olmasıyla doğrudan ilintili diyebilirim. Bu noktada İstanbul merkez ofisimizde kurduğumuz şu an arkamızda görünen inovasyon merkezine de değinmek istiyorum. Burada farklı iş birimlerine ait yeni çözümlerimizi sergilerken özellikle dijitalleşmenin temeli olan yazılım çözümlerimizin de deneyimlenmesini sağlıyoruz. 50'den fazla yazılım çözümünü arkada gördüğünüz dev ekranlarda sergiliyoruz ve iş ortaklarımıza daha yatırımlarının başındayken, burası çok önemli, projenin sonunda kullanabilecekleri yazılımlar hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Ayrıca bu yazılımların kapasiteleri ve arayüzlerin deneyimlenmesi konusunda da destek oluyoruz. Bu merkez özellikle dijitalleşme konusunda çok çeşitli yazılım çözümlerimiz olduğu için proje ihtiyaçlarının belirlenmesi ve doğru çözüm ile ilerlenmesi anlamında bizlere de çok ciddi avantajlar sağlıyor. Bu arada tüm katılımcılarımızı inovasyon merkezimizi ziyaret etmeye ya da online toplantılar ile bu çözümleri tecrübe etmeye davet ettiğimizin altını da çizmek istiyorum. Uskan, şimdi biraz daha Türkiye'de özellikle karşılaştığımız sorunlara odaklanacak olursak, sence şirketlerin özellikle dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 konularında yaşadıkları en önemli zorluklar ve özellikle de Schneider Electric'in bu konuda onlara nasıl hizmet ettiği ile alakalı ne söylemek istersin? Dijital dönüşüm projelerinde az önce de belirttiğimiz gibi birçok farklı operasyonun tek bir sistem yardımıyla yönetilmesini amaçlıyoruz. Bu noktada üretimin, kalitenin ve bakımın tüm ihtiyaçlarının karşılanabildiği bir sistem kurgulanmalı. Tabii ki bu sistemin bilgi teknolojisi ve otomasyon ayaklarının olduğunu da düşünerek firmalar birçok farklı marka otomasyon cihazından veri alma, bu verilerin geçmişe yönelik arşivleme, bir de bu verilerin üzerine insan kaynaklarını ve operasyon modelleme ve ERP sistemleriyle entegre etme noktasında projeyi kurgularken zorluklar yaşıyorlar. Bazı zorluklara örnek vermek gerekirse, tesiste bulunan makine ya da proseslerde farklı marka otomasyon ürünlerinin oluşu ve bazılarının yazılım backup'larının firmanın elinde olmayışı, dolayısıyla verinin kaynağından otomatik alınamaması tehlikesi. Firmaların manuel yürüten operasyonlarının hangilerinin daha dijital olarak hangi çözümlerle gerçeklenebileceğini öngöremiyor olması. Projenin ulaşılabilir ve ölçülebilir çıktılara sahip olması için birinci, ikinci ya da üçüncü önceliklerinin belirlenememesi. Siber güvenlik anlamında bilgi teknolojileri ekipleriyle birlikte en güvenilir ve sağlıklı network mimarisinin oluşturulamaması. Çözümlerin bulut tabanlı mı yoksa lokal mi olması gerektiği konularını sayabiliriz. Tüm bu soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına harika bir inisiyatif başlattık. Endüstriyel otomasyon konusunda tecrübeli ve gıda ilaç sektörümüzün isterlerini iyi bilen ekiplerimiz ile fabrikalara dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Bu hizmetin sonunda farklı birimlerin ihtiyaçları ve günlük operasyonlardaki verimsizlik noktalarının tespit edilmesi, bu doğrultuda iyileştirmeler için mevcut operasyonların hangilerinin dijitalleşebileceğinin detaylı olarak belirlenmesi, altyapıdaki eksiklik ya da sorunları detaylı olarak analiz edilerek firmanın günün sonunda bu yatırım için ne kadar hazır olduğunun belirlenmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla bugünün ihtiyaçlarının planlanmasının yanı sıra gelecekteki ihtiyaçların da farkında olunması ve planlanması konusu ile başlıyoruz.
Altyapıların buna uygunluğunu tespit ederek hali hazırdaki sistemde yapılabilecek dijitalleşme noktalarını belirlediğimiz gibi isterler doğrultusunda projelerin gerçekleşmesi için donanımsal ya da altyapı anlamında da gerekli iyileştirmelerin belirlenmesi konusunda destek oluyoruz. Bu sayede proje planlaması sırasında gerekli donanımsal ve yazılımsal geliştirmelerin ve proje çıktılarının net bir şekilde belirlenmesini hedefliyoruz. Şimdi biraz da çözümlerimizden bahsedelim. Muhterem, bize uçtan uca izlenebilirlik çözümlerinden biraz bahsedebilir misin? Kesinlikle aslında en sevdiğim şey çözümlerden bahsetmek, biliyorsunuz Kan. Uçtan uca izlenebilirlik konusu bence günümüzün en önemli konularından bir tanesi. Aslında elimize aldığımız paketli bir ürünün barkodunu telefon ile okuttuğumuzda o ürünü meydana getiren yarı mamullerin organik ya da inorganik oluşlarını, dünyanın neresinden, hangi şartlarda gelerek üretim tesisine girdiğini, sonrasında üretim aşamalarındaki yolculuğunu görme şansı buluyoruz. Uçtan uca izlenebilirliği 4 ana başlıkta inceliyoruz. 1. Yarı mamul kontrolü ve takibi. 2. Tesis bazında tüm operasyonların kaydı ve takibi. 3. Serializasyon ile paketlenmiş ürünlerin hangi koli ve palette nereye dağıtıma çıktığının takibi. Ve son olarak ürün bilgi yönetim sistemi ile tüm ürünlerin dahili ve harici bilgilerinin ara satıcılar ile otomatik paylaşılması ve özellikle yeni ürünlerin piyasaya sürülmesinin hızlandırılması. Bu konu başlıklarına daha yakından inceleyecek olursak öncelikle yarı mamul kontrolü ve takibinden başlamak istiyorum. Her bir ürünün birçok yarı mamulden oluştuğunu belirtmiştik. Tüm bu yarı mamulleri, hatta yedeklerini, bu ürünleri tedarik ettiğiniz tedarikçileri ve yine bu tedarikçilerin yedeklerini düşündüğünüzde çok ciddi bir kompleksiteyle karşı karşıya olduğumuzu fark edeceksiniz. Tüm bu ekosistemde ürünlerin organik ya da inorganik oluşlarına dair ilgili sertifikasyon ve regülasyon kayıtlarını sisteme işlemeniz ve ürünlerin tesisinize gelene kadar geçirdiği yolculuğu görünür kılmanız çok önemli. Schneider Electric olarak bu konuda global partnerlerimizle sektöre çözümler sağlıyoruz. İkinci konu başlığı tesis operasyonları. Özellikle yarı mamullerin tesise girişinden paketli ürün haline gelene kadar geçen sürede Schneider Electric çözümleriyle gerçekleşen operasyonlar noktasında birçok konu başlığından bahsetmek mümkün. Proses yönetimleri ile endüstriyel SCADA çözümleri ile prosesleri ve ekipmanları yönetmekten bahsediyoruz. Bir sonraki maddede batch yönetimleri ile özellikle yarı mamullerin hangi oranda, hangi sırayla karıştırılmasının ve yönetilmesinin ve bunun geçmişe yönelik arşivlenmesi ve raporlanmasını sağlıyoruz. Kalite operasyonları için detaylı analizör yazılımları ile CIP dediğimiz ya da İngilizce'de uzun olarak Clean in Place, Türkçe'de yerinde temizlik olarak da çevirebiliriz. Özel proseslerde her bir operasyon için ne kadar asit, kostik gibi kimyasalların kullanıldığını ya da enerji tüketildiğini, bunun yanında operasyonların istenen KPI'larda gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitini yapabiliyoruz. İşletmenin mekanik otomasyonları, iklimlendirme sistemleri ile enerji yönetimlerini gerçekleştiriyoruz. Üretim yönetim sistemleri ile hangi iş emrinin hangi vardiyada, hangi hatlarda gerçekleştiğine kadar detay kırılımını ve yönetimini sağlıyoruz. Bitmiş ürünler için doğru ambalajın seçildiğini ve doğru barkod bilgilerinin yazıldığını denetleyen çözümler ile de özellikle çok ülkeye ihracat yapan firmaların doğru ürüne doğru ambalaj seçilmesini garantiliyoruz. Bir diğer madde serializasyon. Her bitmiş ürün için özel üretilmiş tekil kodlar ile hangi ürün hangi kolide ve hangi koli hangi palet ile nereye dağıtıma çıktığının tespitine yönelik çözümler sağlıyoruz. Son madde de üretilen her ürün için üreticiler ara satıcılarına çeşitli bilgi paylaşımında bulunmak zorundalar. Bunlara pazarlama bilgileri, ürün gramaj ve alerjen bilgileri örnek olarak gösterebiliriz. Yüzlerce ürünü olan firmaları düşündüğünüzde ve özellikle sürekli yeni ürünlerin Ar-Ge'sinin yapılışını ve piyasaya sürülüşünü göz önüne getirdiğinizde yine ciddi bir zorluk ile karşılaşıyoruz. Bu zorluk ile dijital portallarda başa çıkmak için Schneider Electric ürün bilgi yönetim sistemini sunuyor. Bu portal ile sadece sizin sahip olabileceğiniz veriler ile ara satıcılara paylaşmak istediğiniz verileri yönetebiliyorsunuz. Böylece arka tarafta yönetmek zorunda olduğunuz birçok manuel operasyondan kurtulmuş oluyorsunuz. Sonuç olarak izlenebilirliğin tüketiciye sunduğu katma değer kadar üreticilere sunduğu değerden de bahsetmek gerekiyor. Üreticiler müşterilerine daha katma değerli ürünler sunabildikleri gibi
olası kalite sorunlarında hangi ürünler ile ilgili geri çağırma operasyonlarını yürütmesi gerektiğini biliyorlar ve sonuç olarak zaman ve maliyet kazançları oluyor. Bunun yanında ürettikleri tüm ürünlerin sadece referanslarını girerek hangi yarı mamuller ile üretildiği ilgili sertifikasyon bilgileri, tesis operasyonlarındaki kayıtlar, an itibariyle tesiste ne kadar paketlenmiş ürün olduğu, bunların ne kadarının depoda, ne kadarının dağıtımda ya da ne kadarının ara satıcılarında olduğuna çok ama çok hızlı erişebiliyorlar. Tabii ki bu hikayenin önemli bir kısmında tüketicileriyle paylaşmak üzere ürün barkoduna işliyorlar. Tüm bu anlattığımız hikayenin blockchain gibi yine günümüz trendlerinden önemli bir çözümle kesişimi de mümkün. Bildiğiniz gibi blockchain özellikle datanın değiştirilememesini güvence altına alan bir teknoloji ve bu durumda eğer siz datayı kaynağından doğru alabiliyorsanız blockchain ile bu verinin kalitesinden emin olabilirsiniz. Şimdi bir başka çözüm ile detay bilgi almak üzere sözü Uskan'a bırakıyorum. Uskan, biliyorsun fabrikalardaki dijital dönüşümde aslında birçok farklı yazılımdan bahsediyoruz. Senin özellikle bugün bize anlatacağın yazılımdaki katma değer tam olarak nedir? Seni dinlemek isteriz. Şimdi en heyecanlı kısma geldik benim için. Şimdi sizlere gıda ve ilaç segmenti için geliştirilmiş Unified Operation Center olarak da bilinen Birleşik Operasyon Merkezi çözümümüzü anlatmak istiyorum. Kısaca tanımlayacak olursak bu sistem bünyesinde pek çok farklı modülü barındırarak kendi içlerinde haberleşmesini ve bu sayede tek bir merkezde izlenebilirlik ve kontrol sağlayan bir platformdur. Bugün çok popüler olan üretim yürütme sistemleri, proses skadaları, enerji skadaları, bakım modülleri ve yapay zeka çözümleri gibi pek çok çözümün ERP ile ya da farklı web siteleri ile etkileşim sağlayarak tek bir çatı altında toplanması konusunda eşsiz bir yere sahiptir. Ayrıca sistemin nesneye dayalı mimarisiyle kolay bir entegrasyon ve kurulum imkanı sağlamaktadır. Daha yakından bakacak olursak, tüm şirketin özelinde özet niteliğindeki sağlık, güvenlik ve çevre uyumluluk oranları, pazar payı bilgilerini canlı olarak takip edebiliyorken, aynı zamanda enerji tüketimi, karbon emisyonu, günlük üretim ve plansız duruşlar gibi tesis bazındaki bilgiler de takip edilebilir. Ve hatta bunların detaylı incelemelerini yapabilirsiniz. Örneğin enerji tüketimini ele alalım. Sadece elektriksel tüketimi değil, kaynak bazında bütün enerji tüketimlerinizi ve üretime karşılık gelen tüketim miktarınızı inceleyebilirsiniz. Ayrıca departman bazında da kaynak tüketimlerinizin analizlerini yapabilirsiniz. Tesislerin üretimlerini takip edip üretim miktarlarındaki, maliyetlerindeki ve işçilik bedellerindeki değişimleri analiz edebilirsiniz. Üretimde yaşanan kayıpların çeşitli sebeplere göre dağılımını görebilirsiniz. Plansız duruşlarınızın detaylarını inceleyebilir ve bu duruşlar ile kaybedilen süreyi, arızalar arasındaki ortalama geçen süreyi ya da olay anındaki müdahalelerin planlanan önleyici bakımlara oranlarını inceleyebilirsiniz. Tesisler özelinde inceleyecek olursak, Birleşik Operasyon Merkezi bize uçtan uca izlenebilirlik ve takip imkanı sağlıyor. Tarlalardaki yarı mamul üretimleri ve hava durumu bilgilerinden su yönetim sistemleri, arıtma sistemleri, proses hatları, paketleme hatları, soğuk hava depoları ve tedarik zincirlerine kadar her alanda detaylı bilgilere erişim imkanı sağlıyor. Tesislerde bulunan varlıkların durumlarına, verimliliklerine ve tüketimlerine ayrı ayrı erişim sağlayabiliyorken, aynı zamanda öğrenme algoritmaları ile de varlıkların operasyonel sağlığını gözlemleyebilirsiniz. Üretim planlamalarını, hangi siparişin hangi hat üzerinde çalıştığını, siparişin ne aşamada olduğunu ve üretiminizin planlanan hızlarda ya da kalitede olup olmadığını rahatlıkla izleyebilirsiniz. Hatlarınızın verimliliklerini, kalitelerini ve müsaitlik durumlarını görebilir ve birbiriyle kıyaslamalarını yaptırabilirsiniz. Birçok farklı modül ile entegrasyonu olan Birleşik Operasyon Merkezi ile olası hatalar ya da uyarılar için bildirimler alabilirsiniz. Bu bildirim ile ilgili varlık sayfasına direkt erişim sağlayıp durum tespitini rahatlıkla yapabilir ve hatta bu varlık ile ilgili çeşitli modüllerden gelen uyarıları görebilirsiniz. Yapay zeka entegreli kestirimci bakım modülünden gelen mesaj ile olası anormal davranışlar tespit edilip ilgili notlar ile birlikte gerekli kişiye direkt olarak görev ataması yapabilirsiniz. ERP sistemleri ile entegre bir şekilde çalışabilen bu sistem ile birlikte siparişlerinizde ürün stok ve tedariği ya da makine uygunluğu gibi gecikme yaratabilecek olası sorunlar için önceden uyarılar alabilir ve bu gecikmenin kök nedenlerini analiz edebilirsiniz.
Bu kök nedenlerin analizi ile birlikte sorunun kaynağına direkt ulaşarak gerekli önlemlerin alınması ve ilgili kişilerin görevlendirmesini sağlayabilirsiniz. Tek platformda yarı mamullerin tedariğinden nihai ürüne kadar uzanan üretim yolculuğunun her basamağını izleyip kontrol edebilmemizi sağlayan Birleşik Operasyon Merkezi çözümümüz ile şirketlerinizin, tesislerinizin daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını hedeflemekteyiz. Teşekkürler Uskan. Aslında bugün birçok konuya değindik. Önce sektörün ihtiyaçlarına, sonra bu ihtiyaçları karşılama noktasında Endüstri 4.0'ın ve dijitalleşmenin önemine değindik, altını çizdik. Burada tekrar belirtmek istediğimiz bir konu var ki bu tarz dijital dönüşüm projelerinde özellikle yatırımın sonunda sahip olacağınız ekranların, bunların esnekliğinin, hangi rapor sayfalarına bakacağınızın çok ciddi önemi var. Ve Control Center'da az önce bahsettiğimiz gibi bu endişelerinizin tümüne karşılık verebiliyoruz. Oturumumuzu sonlandırıyorken tekrar inovasyon merkezimizin süresiz olarak hizmetinizde olduğu mesajını vermek istiyoruz. Schneider Electric olarak dijitalleşme yolculuğunuzda birlikte hareket etmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.